Hadi Bonnie. Aferin. Herkese Çekirdekgiller kanalından merhaba. Bugün sizlere yeni bir muhabbet kuşu sahiplenirken dikkat etmeniz gereken önemli unsurlardan bahsedeceğiz. Bir muhabbet kuşu sahiplenmeye karar verdiniz. Peki sizin için uygun muhabbet kuşuna nasıl karar vereceksiniz? Yaşı, cinsiyeti ne olmalı? Sahipleneceğiniz kuşun sağlığından nasıl emin olacaksınız? Hadi gelin birlikte teker teker bu soruların yanıtlarını arayalım. İlk maddemiz muhabbet kuşunuzun yaşı. Öncelikle kendinizi alıştırmak için mi yoksa üretim amaçlı mı sahipleneceksiniz? Eğer kendinizi alıştırmak ve tek beslemek istiyorsanız 1 aylık ile 3 aylık arasında olanları tercih etmenizi öneririm. 1 ay altındaki kuşlar henüz yem kırmayı öğrenememiş olabilirler. Hatta büyük çoğunluğu henüz hala anne babası tarafından beslenmektedirler. 30-35 günlük kuşları sahiplenmeye karar verirseniz yem kırabildiğinden emin olun. Yeni aldığınız minik dostunuzun açlıktan ölmesini istemezsiniz herhalde. Ayrıca 30-35 günlük kuşlar için daldarılardan almanızı öneririm. Haftada bir daldarı yeterli olacaktır. Daldarıyı yemek normal yemden kolay olduğu için fazlası yem yemeyi bırakmasına sebep olabilir ki bu da yemdeki çeşitli tohumlardan alacağı vitaminleri almasını engelleyecektir. Ek bilgi olarak bunu da vermiş oldum. Şimdi en fazla 3 aylık olmalı dememizin sebebi kuşların her canlılar gibi erişkinliğe ulaştıkça davranışlarının kalıplaşması, karakterlerinin oturması gibi durumlar sebebiyle onu eğitmeniz daha da zorlaşacaktır. İnsanlardan korkmayı henüz öğrenmemiş bir kuşu eğitmek çok daha kolay olacaktır. Muhabbet kuşunuzun yaşının 1-3 aylık olduğunu anlayabilmeniz için birkaç yol vardır. En belirgin özellikleri baş çizgileri. Şunu da belirteyim, lutino, albino gibi kuşlarda bu çizgiler olmaz. Yavru kuşlarda bu baş çizgileri henüz silinmemiştir. Yaş ilerledikçe başının üzeri tek bir renk halini alır. Gagaları siyahtır. Yaş ilerledikçe gagalarındaki bu siyahlık kaybolur. Cere denilen üzerinde burun deliklerinin bulunduğu kemiksi yapı genellikle pembe veya mor renktedir. Ancak bu durum kuşun türüne göre değişiklik gösterebilir. Erkek kuşlarda büyüdükçe cere rengi mavi, laciverte dönerken dişilerde genellikle beyaz, krem rengi bir renk alır. Yaş anlamada bir diğer yöntem gözlerdir. Yavru kuşların gözleri tamamen siyahtır. 6 aydan sonra gözün çevresinde gri iris oluşmaya başlar. 8-9 aydan sonra bu grilik tamamen beyazlaşır. Ancak lutino, albino gibi kırmızı gözlü muhabbet kuşlarında göz halkası oluşmaz. Bu grup kuşlarda yaş ilerledikçe göz rengi açılır, pembeye dönüşür. Bir diğer yöntem yanaklarda bulunan siyah beneklerdir. Yavrularda bu benekler çok küçük ve siliktir. Yaş ilerledikçe daha büyük ve belirgin hale gelir. Yine lutino, albino gibi kuşlarda bu benekler hiç yoktur. Lutino ve albino gibi kuşlarda yaş belirleme, cinsiyet belirleme normal diğer kuşlardan çok daha karmaşık ve zordur. Eğer yaş veya cinsiyet konusunda özellikle istediğiniz bir yaş aralığı ya da bir cinsiyet varsa lutino ya da albino almanızı pek önermem. Üretim amaçlı muhabbet kuşu sahiplenmeyi düşünüyorsanız, yeni bir çift alacaksanız benim tavsiyem yine kuşları yavruyken almanız. Birlikte büyüyecekleri için eş tutma sıkıntısı yaşamazsınız. Ayrıca bebekliklerinden itibaren sağlıklı beslerseniz yavrular da sağlıklı olacak. Kuluçka sırasında yaşanan sıkıntılar en aza inecektir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey, eğer 2 yavruyu da aynı yerden alacaksanız yavruların kardeş olmamasına dikkat edin. Kardeşleri de eşleyenler var. Fakat yapacakları yavrularda genetik problemler oluşma riski olabiliyor.
Kesin genetik sorunlar yaşanır demiyorum ama risk almamak en iyisi. Muhabbet kuşlarında erkekler 6. aydan itibaren, dişiler 9. aydan itibaren ergenliğe ulaşır. Yavru alıp büyümelerini bekleyemem diyorsanız 9 ile 12 aylık arası kuşları alabilirsiniz. Yeni bir çift alacaksanız size tavsiyem alacağınız yerdeki kuşları biraz gözlemleyin. Birbirine kur yapan, birbirlerini besleyen, birbirlerinin kafasını kaşıyan kuşlar muhtemelen eş olmuşlardır. Onları tercih etmeniz yararınız olacaktır. Üreme sürecini hızlandıracaktır. Eğer evde tek baktığınız kuşunuza eş almayı düşünüyorsanız mutlaka yakın yaşta eş almalısınız. Yani 3 yaşındaki yetişkin bir kuşa yavru eş alınmaz. Tek bakılan kuşlarda eş almak için en uygun yaş en fazla 1 yaştır. 1 yaşını geçmiş kuşlarda eş tutturmak daha zordur. Yani imkansız değildir ama uğraştırır. Mümkünse de kuşunuza eşini kendisine seçtirin. Bunu nasıl yapacaksınız? Alacağınız yerdeki salmaya kuşunuzu bırakın ve gözlemleyin. Kur yaptığı ve karşılık aldığı bir kuş olursa onu alabilirsiniz. Eve geldikten sonra da yeni aldığınız kuşunuzu 15 gün karantinaya almanızı tavsiye ederim. İç ve dış parazit kürlerini uygulamayı da unutmayın. Olası bir hastalık durumunda evdeki diğer kuşa bulaşmasını önler. Yaş konusunu elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğenme ve abone değilseniz abone olma molası verelim. İçeriklerimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Böylelikle yeni video attığımda haberiniz olacaktır. Destekleriniz için teşekkür edip kaldığım yerden devam ediyorum. Gelelim cinsiyet konusuna. Genellikle en çok tercih edilen cinsiyet erkektir. Nedenine gelince alışma konusunda erkek dişi fark etmiyor. 1-3 aylık yavru aldığınız sürece her iki cinsiyette alışacaktır. Fakat konuşturmak istediğinizde işin rengi değişir. Erkek kuşlar doğası gereği dişiyi etkilemek için türlü sesler çıkartırlar. Bu da onları taklit konusunda bir ustaya dönüştürür. Sadece muhabbet kuşlarında değil, hayvanlar aleminde de genellikle eş seçen taraf dişidir. Eş seçimini dişi yaptığı için erkek kendini kanıtlama ihtiyacındadır. Dolayısıyla bizim konuşma olarak gördüğümüz şey aslında bir kur yapmadan ibaret. Bu nedenle erkek kuşlar çok daha iyi, çok daha fazla konuşur. Dişiler de konuşabilir ama bir iki kelimeden öteye gidemez. Dediğim gibi bu bir kur davranışı olduğu için dişinin böyle bir yeteneğe ihtiyacı yoktur. Benim dişi kuşum babacık ve cici kuş demeyi öğrenmişti. Erişkinliğe ulaşıp kuluçka dönemi başlayınca bu zar zor öğrettiğim iki kelimeyi de söylemez oldu. Erkekler daha enerjik, daha oyuncudur. Dişiler biraz daha yavaşlardır, daha sakinlerdir. Ama erkeklerin bu enerjisi çenesine de yansır. Yani bütün gün yorulmadan öter, öğrettiğiniz kelimeleri tekrar ederler. Biraz gevezedirler. Eğer bu durum sizi rahatsız edecekse dişi almanızı öneririm. Az ve öz öterler. Dişi kuşa seveceği bir oyuncak verirseniz onu oyuncağıyla oynarken izlemek çok keyifli olur. Dişi kuşlarda bir diğer problem kızgınlık yumurtasıdır. Aslında kronik hale gelmediği sürece bu doğal bir şeydir ve kuşunuzun sağlıklı olduğunu gösterir. Kronik hale gelmesi problem. Yani atıyorum 10 yumurta yaptı ve devam ediyor yumurta yapmaya. Yumurtlaması durmuyor. Kalsiyum eksikliğinden ölmesine sebep olabilir. Tehlikeli bir durumdur. Çözüm yanına eş almaktır. Siz sadece bir kuşa bakmayı isterken 2 kuşa bakmak durumunda kalabilirsiniz. Muhabbet kuşlarında cinsiyet anlamak oldukça basittir. Gaganın üzerindeki cere denilen kısım erkeklerde genelde mavi ya da lacivert olur. Dişilerde ise krem rengi ya da kahverengidir. Ayrıca erkeklerin burun delikleri dişilere göre daha küçüktür. Sahipleneceğiniz kuşun yaşı ve cinsiyeti konusunda karar verdiniz. Bir pet shop'a ya da üreticiye gidip bir kuş seçtiniz. Peki seçtiğiniz kuş sağlıklı mı? Bunu anlamanın birkaç yolu var. Tünekte uyuklar halde kabarık durmamalı. Hareketli, öten, merakla çevreyi izleyen kuşlar
genellikle sağlıklı kuşlardır. Dişi kuşlar fazla hareketli değildir. Bunu tekrar söylüyorum. Çünkü hareketsiz dişi kuşlar hasta kuşlarla karıştırılabilir. Burada önemli olan tüylerin kabarık olmasıdır. Gözlerinin çevresini kontrol edin. Herhangi bir akıntı olmamalı. Akıntı varsa göz çevresindeki tüyler ıslak ve birbirine yapışmıştır. Akıntıyı buradan anlayabilirsiniz. Gaga ve ayaklarda mantar olup olmadığını kontrol edin. Eğer kuşun bulunduğu salma kafeste mantar olan kuş varsa o kafesten kuş almayın. Mantar çok bulaşıcı bir hastalıktır. Yediği, içtiği kaplar, tünekler ortak kullanım alanları olduğu için diğer kuşlara da bulaşmış olma ihtimali çok yüksektir. Elinize alıp göğüs kemiğinin olduğu kısmı kontrol edin. Göğüs kemiği çıkık, bıçak gibi olmamalı. Bu kuşun bir hastalıktan dolayı aşırı zayıfladığını gösterir. Göğüs kemiğinin iki yanında dolgunluk olmalı. Göğüs kemiğinin iki tarafına dokunduğunuz zaman sadece kuru kemik değil, eti de hissediyor olmalısınız. Eğer hiç et yoksa, sadece elinize kuru kemik geliyorsa bu bir hastalık belirtisidir. Popo kısmı temiz olmalı. Herhangi bir yapışmış dışkı olmamalıdır. Kanatlarında eksiklik var mı? Parmaklarda eksiklik var mı? Bunlara bakmanız gerekiyor. Gagada kırık var mı? Özellikle erkek kuşunuza dişi eş seçerken lipoma yağ uru olup olmadığını kontrol edin. Bazıları yumurtalı dişi diye satıyor. Aman dikkat! Lipoma yağ uru olan kuşun karnı yumurta varmış gibi aşırı şişkindir. Fakat bu şişkinlik sarı renkte ve yumuşaktır. Yumurtası olan kuşun karnı daha az şişkin ve serttir. Bu yağ uru üremeyi engeller. Özellikle erkek kuşuna eş olarak dişi almak isteyenler bu duruma çok dikkat etmelidir. Yeni kuş almak isteyenlere umarım faydalı bir video olmuştur. Kuşlarınızla sağlıklı, mutlu, uzun ömürler geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmından sorunuzu sorabilirsiniz. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.